Merhaba, ben Nesibe. Yeşillerinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle yine hamur açmaya cesareti olmayanları cesaretlendirecek bir börek tarifi paylaşıyorum. Oklavasız, merdanesiz, sadece ellerimizle incecik, ipek gibi yufkalar açabileceğimiz çok güzel, çok lezzetli bir ıspanaklı börek tarifi paylaşıyorum. Siz aynı tarifle başka iç harçları kullanarak da istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Böreğimizin öncelikle hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için derin bir karıştırma kabının içerisine bir bütün yumurta alalım. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yarım çay bardağı ılık su ekleyelim. Ve 1 su bardağı ılık süt ekleyelim. Önce bu malzemeleri bir spatula yardımıyla tuz çözülene kadar güzelce karıştıralım. Ve bu karışımın içerisine 4 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyelim. Spatula ile karıştıralım. Daha sonra çok az bir un ilavesi ile spatulayı temizleyip artık hamuru elimizle yoğurmaya başlayalım. Hamuru elimizle yoğururken yavaş yavaş un takviyesi yapabiliriz. Ben bu videoyu çekerken toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. İlk 4 su bardağı unu spatula ile karıştırırken ekledim. Diğer yarım su bardağı unu da elimle yoğururken ekledim. Tabii ki bu un miktarı sizin kullandığınız unun cinsine ve yumurtanızın büyüklüğüne göre değişecektir. O yüzden lütfen unu yavaş yavaş ekleyin. Gerekirse yavaş yavaş un ekleyerek hamuru elimizden sıyrılana kadar yaklaşık 6-7 dakika iyice yoğuralım. Hamur zaten yağlı ve yumurtalı bir hamuru olduğu için kolaylıkla elimizden sıyrılacak. Elde etmemiz gereken hamur gördüğünüz gibi gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Eğer isterseniz hamuru bu aşamada tezgah üzerinde de yoğurabilirsiniz. O zaman da işiniz gayet kolay olur. Hamuru 6-7 dakika kadar güzelce yoğurduktan sonra artık pürüzsüz bir hamur elde ettikten sonra hamuru toparlayalım. Hamurun üzerine temiz bir buzdolabı poşeti koyalım ve üzerini de temiz bir havluyla kapatıp hamuru yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenen hamurun kıvamını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sakız gibi gayet elastik, yumuşacık bir hamur oldu. Tezgahı çok az unlayalım ve hamuru tezgaha alalım. Hamuru kabaca bir rulo haline getirelim. Hamuru 8 eşit parçaya bölelim. Benim çekim yaptığım tezgah küçük bir tezgah olduğu için ben 8 parçaya böldüm. Eğer sizin tezgahınız daha büyükse ya da masada yapacaksanız o zaman 6 parçaya da bölebilirsiniz. Bütün hamur parçalarını yuvarlayarak beze haline getirelim. Bezelerin üzerlerine bastırarak bezeleri yassı hale getirelim. Bu bezeleri geniş bir tabak ya da bir tepsiye alalım ve üzerlerine birer yemek kaşığı sıvı yağ dökelim. Eğer isterseniz sadece sıvı yağ yerine sıvı yağ tereyağı karışımı da kullanabilirsiniz ya da sadece eritilmiş tereyağıyla da yapabilirsiniz. Hepsiyle de gayet güzel olur. Döktüğümüz yağları bezelerin her tarafına iyice sürelim ve bezeleri ters çevirip bezelerin tersini de güzelce yağlayalım. Gerekirse onların üzerine de yine birer kaşık sıvı yağ dökebiliriz. Bezelerin iki tarafı da güzelce yağlandıktan sonra üzerlerini buzdolabı poşetiyle örtelim ve bezeleri 20-25 dakika gibi biz iç harcımızı hazırlayana kadar bir kenarda dinlendirelim. Böreğin iç harcı için 3-4 tane orta boy soğanı ince ince doğrayalım.
Ben bu videoyu çekerken iç harcını kavurmadan çiğden yaptım. Siz istiyorsanız iç harcını kavurarak da yapabilirsiniz. Yaklaşık 250-300 gram kadar ıspanağı iyice temizleyelim ve saplarıyla birlikte ince ince doğrayalım. Ben videoyu çekerken peynirli ıspanaklı iç harç kullandım ama siz aynı böreği farklı iç harçlarla yapabilirsiniz. Hepsiyle de gayet güzel oluyor. Bütün ıspanakları ince ince doğrayalım ve karıştırma kabının içerisine alalım. Karıştırma kabının içerisine yaklaşık 200-250 gram kadar da peynir alalım. Biz biraz aromalı peynirleri sevdiğimiz için ben tulum peyniri kullandım. Siz istiyorsanız beyaz peynir ya da çökelek peyniri de kullanabilirsiniz. Hepsiyle de gayet güzel olur. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Yine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Ve damak zevkimize göre pul biber ya da toz kırmızı biber ekleyelim. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştıralım ve iç malzememizi böylece hazırlayıp bir kenara alalım. Hamurlar yaklaşık yarım saat kadar dinlendikten sonra hamurları açacağımız tezgahı güzelce yağlayalım. Hamurlardan bir tanesini alalım. Ellerimizle bastıra bastıra hamuru bir tabak büyüklüğünde olacak kadar büyütelim. Hamuru büyütürken hemen her tarafının 3 aşağı 5 yukarı eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Hamuru bir tabak büyüklüğüne getirdikten sonra ilk koyduğumuz tabağa alalım. Üzerine biraz sıvı yağ dökelim. Sıvı yağı hamurun her tarafına yayalım. Tabağı bir kenara alalım. Diğer hamurları da aynı şekilde elimizle bastırarak tabak büyüklüğüne getirelim. Ve bütün hamurların arasına sıvı yağ dökerek hamurların hepsini böyle kat kat üst üste koyalım. Bütün tarif boyunca hamurların arasını yağlamak için kullandığımız sıvı yağ miktarı toplamda 1 su bardağından daha az. Sıvı yağını bu ölçüye göre kullanırsanız aşırı yağlı bir böreğiniz olmaz. Hamurların hepsini böyle tabak büyüklüğünde açıp yağladıktan sonra eğer 10-15 dakika kadar dinlendirirseniz bir sonraki aşamada hamurlarınızı çok daha kolay açarsınız. Ben videoyu çekerken acelem olduğu için bu aşamada hamurları dinlendirmeden direkt açmaya başladım. Hamurlardan bir tanesini tezgaha alalım. Üzerine biraz sıvı yağ dökelim. Gördüğünüz gibi elimizle hafif hafif bastırarak hamuru biraz büyütelim. Hamuru biraz daha büyüttükten sonra artık hamurun kenarlarından çekiştire çekiştire gördüğünüz gibi hamuru genişletelim. Hamuru çekiştirirken biraz havalandırarak çekiştirirseniz o zaman her tarafı hemen hemen eşit kalınlıkta olur. Hamur zaten çok esnek bir hamur olduğu için gördüğünüz gibi ekstra dinlendirme yapmadığım halde çok kolay bir şekilde hemencecik açılıp incecik bir yufka haline geliyor. Bu börekte hamuru böyle yufka haline getirirken sarıyer böreğindeki gibi ip ince yapmanıza gerek yok. Bir tık kalın olabilir. Hiç sorun değil. Ayrıca hamuru açarken eğer kenarlarda küçük yırtıklar olursa da onlar da kesinlikle sorun değil. Hamuru korkmadan açmaya devam edin. Hamuru yeterince büyütünce eğer kenarlarda kalın yerler kalmışsa onları da elimizle çekiştirerek biraz daha inceltelim. Hazırladığımız iç malzemenin 8'de 1'ini yufkanın üzerine koyalım ve iç malzemeyi hemen hemen yufkanın ortasına gelecek kadar gördüğünüz gibi yayalım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumlar kısmına da küçük bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yufkanın kenarlarını gördüğünüz gibi ortaya doğru katlayalım. Yufkayı gördüğünüz gibi bir ucundan diğer ucuna doğru rulo halinde saralım. Bu aşamada rulo haline getirirken lütfen aşırı sıkı yapmayalım. Birazcık gevşek bir rulo yapalım. Rulo haline getirdiğimiz yufkayı iki ucundan ters yönde bükelim. Tabanını ve kenarlarını yağladığımız bir tepsinin içerisine
böreği gördüğünüz gibi yuvarlak şeklinde yerleştirelim. Eğer bu tarifi başkalarının görmesi için tarifin linkini sosyal mecralarda paylaşırsanız ve mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini açarsanız kanalımın büyümesinde bana çok önemli bir destek vermiş olursunuz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bütün hamurları böyle hazırlayıp tepsiye gördüğünüz gibi dizelim. Böreğin üzerine hamurları koyduğumuz tabağın tabanında kalan yağla hafifçe yağlayalım. Böreğin üzerine çok fazla yağ sürmemize gerek yok. Çok hafif dokunuşlarla kalan yağı böreğin üzerine gezdirelim. Ve böreğimizi önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fansız fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz fırından çıktığı zaman üzerini temiz bir bezle örtelim ve dinlenmeye alalım. Börek artık oda sıcaklığına geldiği zaman böreği istediğimiz şekilde keselim ve gönlümüzce servis edelim. Gördüğünüz gibi oklava ve merdane kullanmadan sadece elimizle tül gibi yufkalar açtık ve bunlarla da mis gibi kat kat börekler yaptık. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.